Renklerinizi henüz öğrenmemiş olabilirsiniz. Renk analizi seansı nasıl bir süreçtir merak ediyor olabilirsiniz. Sizlerle ben bir renk danışmanlığı seansını nasıl yönetiyorum bunu anlatacağım. Sürecin farklı evrelerini sizlerle paylaşacağım. Çünkü olasılıkla internette gördüğünüz görseller ve videolar bir danışanın cilt renginin nasıl değiştiğini kısacık bir sürede sizlere aktarıyor. Ama bütün süreç nedir? Soru işaretleriniz olmalı. Onun için böyle bir video çekmeye karar verdim. İşin tekniğini birazcık anlatacağım. Tüm amacımız aslına bakarsanız cildinizin ve giydiğiniz kıyafetlerin renkleri ışığa öyle benzer şekilde tepki versin ki başınız ve bedeniniz birbirinden ayrı iki parça gibi değil de bir süreklilik oluştursun ki iletişimin en önemli unsuru gözünüze odaklanabilmek kolay olsun. İkinci konuda kullandığımız renkler cilt renginizi değiştirmesin, sarartmasın ve karartmasın. Danışanlarımla randevulaştıktan sonra beraberlerinde de bir takım makyaj malzemelerini, işte eşarptır, fulardır, aksesuarlarını getirmelerini istiyorum ki o bilinç dışı seçim modellemeleri ne yönde kendilerini yönlendiriyor görelim. Seansa başlarken elbette sizlerin renklerle ilgili alışkanlıklarınızı dinlemeyi seviyorum. Sonrasında size renklerin 3 boyutuyla ilgili bir derinlemesine bilgi veriyorum ki ayna karşısında yapacağımız çalışmada dilimiz bir olsun. Ayna karşısına geçtiğimizde farklı renkler cildinizde iyi ya da kötülüğüne bakmaksızın ne gibi etkiler yapabilir? Öncelikle bir bunu gözlemlemenizi istiyorum. Sonrasında bizlerin bu renk analizinde kişileri dahil ettiğimiz 4 renk grubunun genel görüntülerini bir üzerinize yerleştiriyorum ki farklı renk aileleri cildinizde büyük değişiklikler yapıyor. Bunları bir görebilin. Ve sonrasında da tekli renklerle, tek renkli kumaşlarla öncelikle sıcak alt tonlarda mı, soğuk alt tonlu renklerde mi daha iyi göründüğünüzü buluyoruz. Burada olayımız sıcak alt tonlu kumaş renklerinin sizi iyi göstermesi durumunda sizi sıcak alt tonlu gruba, soğuk alt tonlu renklerin sizi iyi göstermesi durumunda da soğuk alt tonlu gruba dahil ediyorum. Sonrasında birlikte yaptığımız çalışmada acaba daha keskin renkler mi yoksa biraz daha solgunluğa giden yarıdaki renkler mi sizden rol çalmıyor, sizi daha iyi gösteriyor? Buna bakıyoruz. Renk grubunuz belirlendikten sonra aslında farkındasınız tümden geliyoruz ve sizi bir renk grubuna dahil ediyoruz. Bu işin birazcık kategorizasyon kısmı. Fakat sonrasında artık sizin kendi doğal renkleriniz doğrultusunda bu bulunduğunuz renk grubunda 1/3'lik bir bölüme oturmanızı bekliyoruz. Oradaki renklere daha iyi tepki vermenizi bekliyoruz. Bunu becerdikten sonra da artık size bir mevsim ismi takıyoruz. Belki denk geliyorsunuzdur hani birazcık meraklıysanız bu 4 mevsim için bir takım şablonlar oluşturmuştum seneler öncesinde. Bu şablonların o renk grubundaki, o mevsimdeki her kişi için geçerli olmayacağını bilin. Çünkü bu 1/3'lik dilimlerde aslında bir başka mevsime de komşuluk yapıyorsunuz ve bazen formüllerimizi o taraftan alıyoruz. Kendimizi daha güvende ve kendimiz gibi hissediyoruz. Ben 12'lik sistem üstünden çalışıyorum. Yani bir ilkbaharı, yazı, sonbaharı, kışı kendi içinde 3'e bölüyorum. Tüm bu renk grubuna ulaşma hedefimizi gerçekleştirdikten sonra artık ki bu çok uzun süren bir kısım değil, artık sizin üstünüzde bir takım renkleri, makyaj malzemelerini denemeye başlıyoruz. Bir yandan da renk grubunuz ve kişiliğiniz kullanacağınız desenleri de etkiliyor oluyor. Onlara bir değiniyoruz. Merakınız varsa, ilginiz varsa saç renklerinizi tespit ediyoruz. Hangi saç rengi, hangi saç boyası yansımalarından uzak durmanız gerektiğine değiniyoruz. Ve sonrasında da tüm renklerinizi teker teker renk aileleri olarak sizin mavileriniz, sizin kırmızılarınız, sizin yeşilleriniz olarak üzerinize yerleştiriyorum. Bazılarımız merak ediyoruz bunların içerisinde hangisi beni en iyi gösteriyor. Bir davete giderken bunlardan hangisini seçeyim gibi bir soru işaretiniz olabilir. Renk grubunuz belli olduktan sonra, sizinle mutabık kaldıktan sonra renk paletinizdeki farklı renkleri birbirleriyle nasıl eşleştirebileceğinize dair de
konuşuyoruz. Çünkü burada saç renginiz, göz renginiz, cildinizin ve saçınızın, kaşınızın birbiriyle ilişkisi de bizim ulaşacağımız renk kombinasyonunun dinamiklerini oluşturuyor. Kendinize ait bir renk kombinasyonu formülü de hayatınızı kolaylaştıran bir yönü bu renk analizi seansının. Ve elbette tüm bu renklerinizden sonra bir de metalik renklere değiniyoruz. Bunlar kıyafette olabilir, takılarda olabilir, altınlar, gümüşler. Bunlara da bir baktıktan sonra aslında renk paletinizi çerçevelemiş ve sizin en iyi renklerinizi bulmuş oluyoruz. Çoğunlukla da tüm bu renkler içerisinde yatırım yapacağınız, yani nispeten daha yüksek maliyetli ve daha uzun süre kullanacağınız parçalar için hangi renkleri kullanmanız gerektiğini de ortaya çıkartıyoruz. Seansın sonunda ise bir hatırlatıcı olması adına sizlere 60-70 renk içeren bir renk paleti teslim ediyorum. Bu konuya bir videoda epey derince değinmiştim. Bu renk paleti size hem bazı renkleri işaretlediğimiz için hatırlatıcı olabiliyor, hem de alışverişlerinizde ya da gardırobunuzda bir temizliğe giriştiğinizde o paletle çelişen renkleri satın almamanız ya da elemeniz üstüne bir yol gösteriyor. Elbette sonrasında başka sorularınız olabilir. Seanstan hatırınızda kalmayan bazı ayrıntılar olabilir. Onları da seans sonrasında ilettiğinizde elbette ki yanıtlıyorum. Dilerim o kısacık gördüğünüz renk analizi seansının tamamında aslında ne gibi evrelerden geçtiğini size aktarabilmişimdir. Umarım aklınızdaki soru işaretlerine bir yanıt verebilmişimdir. Belki yakın geçmişte birlikte çalıştığım kursiyer arkadaşlar için de bir seansın nasıl işlediğine dair bir hatırlatıcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.